Yok. Tırpan daha kolay. Yazık. Tüh. Düşündüğümden çok daha zor ama bence bir ayarını yapmamız gerekiyor. Bu kadar zor olmaması gerekiyor. Düz zemin olması lazım. Daha ne kadar düz emin olacak? Oraya böyle bir yere perde takılıyor herhalde böyle. Bu perde ne perdesi? Selam herkese. Uzun zamandan beri bahçemize toprağa sürmeden tarım yapmak istiyorduk. Son 1-2 senedir de bunu bir miktar başarabildik. Senede en fazla 2 kez toprağa sürdük. Şimdi açacak olduğumuz makine bahçedeki toprak işleme oranını sıfıra düşürecek diye ümit ediyoruz. Nedir bu ürün? Bir ot tırpanı aslında ama bir farkı var. Tekerlekli ot tırpanı. Omuza takılan modeller gibi değil. Elimizde ondan var. Niye o varken bunu aldık? Bahçe yaklaşık 5 dönüm. Zeytinlerin bağın altındaki otları onunla biçmeye kalktığımızda iş 3-4 gün sürüyordu ve çok yoruyor o insanı. Hem titreşimi hem gürültüsü hem üstünü başını ot yapıyor. Uzun sürüyor. Yorucu bir iş. Sürdürülebilir değil. O yüzden böyle bir makine almayı tercih ettik. Bir deneyeceğiz. Umarım işimizi kolaylaştırır. Bütün bahçeyi bir günde biçebiliriz. Bu arada bu ürünü kendimiz satın aldık. Kesinlikle bir reklam yok. İlk defa açacağız, kuracağız. Nasıl olduğuna dair herhangi bir bilgimiz, fikrimiz de yok. Umarım iyi çıkar. Harcadığımız paraya değmiş olur. Hep birlikte göreceğiz. Ne işe yaradığını bilmediğimiz parçalar. Yekpare bir motor ve en önemli kısmı tekerlekli olması, tekerlekleri. Malzemeler bu kadar. Toplayalım. Al teker. Tamam. Yamuk mu takacağız böyle o zaman? Nasıl yok mu? Şu anda bu tarafa doğru açılı bak. He. Herhalde öyle olacak. O zaman baba, bu tarafa açılı olacak. Oraya böyle bir yere perde takılıyor herhalde böyle. Bu perde ne perdesi? Bilmiyorum ki. Şu üst taraflara 3 tane cıvata taktık böyle. Biri de şurada. Ama karşı tarafında somunu yok. Burası da tornavida ağzı gibi değil. Penseyle şu şekilde kısarak yapıyoruz ama bunlar çok gevşek. Sonradan bunları değiştirmemiz gerekiyor. Eğer yanlış malzemeyi yanlış yere kullanmadıysak diyeceğim ama ona uygun malzeme de yok. Elimizde malzeme kalmadı şu anda. Tabii ki adamlar doğru yollamış. Biz yanlış yapmışız. Buraya bu cıvataları kullandık. Bunlar da dişli. Karşı tarafından somun tutmuyor bunları. Motorun yan tarafında böyle bir kapak var. Biraz önce çıkan hava filtresini bunu açıp şunun içine oturtuyoruz bu şekilde. Sonra tekrar geri takıyoruz. Ürünü topladık. Önce bağın arasında deneyeceğim bunu. Bağın arasında da en otlu bir sıra arasında deneyeceğim. Hatta zaman da tutacağım. Ne kadar sürede burayı biçiyor. Yan tarafında daha az otu olan yeri de el tırpanıyla, bel tırpanıyla biçeceğim. Oraya ne kadar sürede biçiyor onu da göreceğiz. Bir karşılaştırma yapacağız. Bakalım gerçekten hızlanıyor muyuz yoksa çok da bir işe yaramayacak mı? Zor. Düşündüğümden çok daha zor ama bence bir ayarını yapmamız gerekiyor. Bu kadar zor olmaması gerekiyor. Yere çok sürtüyor sanırım o. Tamam da. Öndeki şey. Ne yapabilirsin onu? Millet gibi sürüyordu bunu ya. Düz zemin olması lazım. Daha ne kadar düz emin olacak? Hayır yani şeylere gelince takılıyor zaten. Çukura düştüm teker. Şöyle boştayken bile süremiyorsun bak. Yani bak görüyor musun? Yok. Tırpan daha kolay. Ciddi mi? Vallahi yazık. Tüh. Kullandık da geri de verilmez. Verilmez. Neyse bence bir kolay yolu vardır ya. Bakacağız. Bilmiyorum ama. Düz zemin olması lazım ki haldır haldır gideceksin. Yürümüyor oğlum. Zemin düz olsa olacak. Kol ayarı yaptık. Bir de eski bağda deniyoruz. Ne yaptık? Şu kol biraz daha dikti. Onu biraz daha yatırdık. İtmesi daha kolay oldu. Bence biraz daha rahatladı. Sence? Tabii rahatladı ama
Gene de zemin düz olması lazım. Bir de misinaları bir aşağı indirem. Şu misiranın bağlı olduğu yer yere değiyor, bu toprağa değiyor. Dolayısıyla engebeye, çukura geldiğinde o takılıyor önce. Deneyelim mi şimdi? Deneyelim. Deniyoruz hadi. En alttan 3 veya 4. kat yükseklikteydi. Şu anda zemin katı aldık. Bir de öyle deneyeceğiz. Şimdi eski bağın arasını yapıyoruz. İlk başta babam burada biraz zorlanmıştı. Şuraya biraz bitsin. Yorumlarını alacağım tekrar. Kullandıkça alıştık sanki ya. Alışılıyor işte, ayarları da yaptıkça daha rahatlaşıyor. Biraz kullanmayı öğrendik. Sonuçta nasıl bastıracağımızı, nereden bastıracağımızı bilmiyorduk başta. Şeye göre şu anda düşüncen ne? Omuza bağladığımıza göre çok hızlı yapıyor, onu söyleyeyim. Hızlı yapıyor tabii. Yani şu anda kameraya almadığımız yerde bu cevizler ve incirlerin arasını biçtik babamla. 60-70 metrekare 10 dakikamızı almadı. Burası çok daha uzun sürüyor tırpanda. Ağaçların altına eğil, gir, et falan derken çok daha uzun sürüyordu. Ayarını yapalım, hadi alışıyoruz, şurada tırpanlayalım derken günü bitirdik. Toplamda yaklaşık bir dönüme yakın ot biçmiş olduk. Bayağı da alıştık makineye tabii. Şimdi bugün zeytinlerin arasından bir sırayı da ben tırpanlayacağım. Bir onu görün, nasıl hızlanmış mıyız? Sonrasında da 1,5-2 günlük kullanımımı size değerlendireceğim. Bence kimler almalı, kimlerin işine yarar, kimlerin işine pek yaramaz onu anlatacağım. Ürün geldiğinden beri parça parça da olsa 4-5 gün ürünü kullandım. Hatta bugün tam gün kullandım. Yaklaşık 5 saat boyunca tarlada ot biçtim. Gelelim benim değerlendirmeme. Videonun başında gördüğünüz ürünü ilk açıp kullanmaya başladığımızda epey bir zorlanmıştık. Hatta o gün kullanırız, bir daha da kullanmayız diye düşünüyordum bir ara. Ama kullandıkça, ayarlarını yaptıkça gayet alıştık. Hatta gitgide alıştım ve çok rahat gelmeye başladı bana kullanması. Omuza takılan tırpanla 2 saat çalıştıktan sonra daha fazla yapmak istemiyor canım. Yoruyordu çünkü. Bununla bugün 5 saat boyunca tırpan yaptım. Ondan sonra bahçede ufak tefek işleri yapmaya devam ettim. Bahçede ot mücadelesine harcadığım mesai yarı yarıya, belki çok daha fazla düşürecek bu makine. Ama herkese, her bahçeye uygun mu? İşte buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Bizim bahçemiz düz bir zemin. Yani eğimli bir bahçemiz yok. Ve toprağımızı son 1-2 senede çok az sürdüğümüz için topraktaki engebeler azaldı. Dolayısıyla rahat bir şekilde ektirip gidebiliyoruz. Ama araziniz çok eğimliyse ve toprağınız böyle yeni sürülmüş gibi öbek öbek duruyorsa, çukurlar, tümsekler çok fazla varsa, böyle bir zeminde bu makineyi kullanmakta çok güçlük çekeceksiniz. Eğimli arazilerde yine çalışabilir ama toprağın engebeli olduğu arazilerde ürünün çok performanslı olacağını düşünmüyorum. Bu şekilde bir araziniz varsa da almanızı tavsiye etmem. Ürünle ilgili sormak istediğiniz şeyler varsa lütfen yorumlarda belirtin. Bu soruların tamamıyla ilgili ayrı bir video daha yapabiliriz, performans testi. O zamana kadar çok daha fazla kullanmış olacağım. Belki benim yeni düşüncelerim, yeni tecrübelerimi de paylaşırım sizle. Bahar geldi, bahçede işler yoğunlaştı. Bu ve bunun gibi içerikleri kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi kaçtım ben.